Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Dünya misafirhanedir. İnsan da dünyada misafirdir. Bu ulvi hakikatle alakalı bazı hususları bugün beraber hatırlayalım inşallah. Dünyada her gün yüz binlerce insan ahirete gidiyor. Yüz binlerce insan ahirete giderken kalanlara ne söylüyor? Ey dünyada kalanlar, dünya misafirhanedir, misafir gibi yaşayın diyor. İnsan gözünü kapatmakla bu sesler susmaz. Gündüz, öğleyin, güneşin altında gözünü kapatan bir insan her taraf karanlık diye bağırsa o insana ne söylenir? Kardeşim gözünü aç. Her taraf karanlık değil. Sen gözünü kapattığın için her taraf karanlık görünüyor denir değil mi? İşte dünyanın misafirhane olduğunu her gün yüz binlerce insan vefat ederek kalanlara ilan ederken insan bu hakikati duymazsa ve misafir gibi yaşamayarak dünyaya kalben bağlanırsa gündüz, öğleyin güneşin altında gözünü kapatan ve her taraf karanlık diye bağıran insan gibi olur. O halde dünyanın misafirhane olduğunu hem anlamaya hem hissetmeye hem de nefsimize güzelce anlatmaya çalışmalıyız. Nefsimizi ikna etmek için çok güzel bir haberi sizinle paylaşmak istiyorum. Nefsimiz rahatı seviyor. Dünyada rahatı nefsimiz arıyor. Burada önemli olan hakiki rahat nerededir? Bunu bulmak. Hakiki rahat, hakiki saadet dünyada da dünyayı misafirhane görmenin içindedir. Çünkü hakikat dünya misafirhanedir. İnsan bu hakikati görse de görmese de bu hakikat değişmez. Yani dünyayı misafirhane olarak görmeyenler dünyadan gitmediler mi? Dünyanın misafirhane olduğunu kabul etmeyerek dünyaya dalanlar, ahireti unutanlar, günah pisliklerinin içinde ölüme yakalanmadılar mı? Hakikat bu. Yani insan dünyayı misafirhane görmediğinde de bu dünyadan gidiyor. Fakat güzel gitmek için güzel yaşamak lazım. Güzel yaşamak için de dünyayı doğru görmek lazım. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden öğreniyoruz ki ve yeryüzünde her gün yüz binlerce insanın vefatından da hissediyoruz ki dünya misafirhanedir. Dolayısıyla misafirhanede bazı kaideler vardır. Sınırlar vardır. Misafir olduğu yerde kaidelere riayet ettiğinde rahat eder. Misafir olduğu yerdeki eşyalara kalben bağlanmadığında rahat eder. Misafir olduğu evde usule uyarak kendisine ikram edilenlerden istifade eder. Fakat oradaki koltuklara, kanepeye, sandalyeye kalben bağlanmaz. Akşam gitme zamanı gelince de gözü kanepede, masada kalmaz. Çünkü bilir ki zaten orada misafirdi. Gitme zamanı gelince gidilecek. İşte dünyayı da bir misafirhane olarak gören bir insan, dünyanın misafirhane olduğunu fark eden bir insan misafir gibi yaşar. Yani bu misafirhanenin sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın kanunlarına elinden geldiği kadar riayet eder, rahat eder. Nefsin de, kalbin de, ruhun da bu dünyada da rahatı dünyayı misafirhane görüp misafir gibi yaşamanın içindedir. Çünkü o zaman iki hususa dikkat edilir. Arz ettim, biraz daha açıklayıp bitireyim. İki husus. Dünyayı misafirhane olarak gören, kendisinin de misafir olduğunu dikkate alarak yaşayan bir adam iki hususa dikkat eder. Bir, kurallara uymam lazım der. O kurallar zaten insanı koruyan, insanın dünyada da rahatına, ahirette de ebedi rahatına vesile olan kurallardır. Misafirhanedeki Cenab-ı Hakk'ın uymamızı emrettiği kurallar nefsimizin zannettiği gibi, şeytanın telkin ettiği gibi, şeytana uyanların zannettiği gibi elimizi kolumuzu bağlayan kurallar değildir. Zaman zaman arz ediyorum,
trafik kuralları araba kullananların elini kolunu bağlamaz. Öyle bir iddiada kimse bulunamaz. Trafik kuralları araba kullanan herkesin, yayaların hukukunu korur. Trafik kurallarına riayet edildiği nispetle herkes daha çok rahat eder. Bunu hepimiz biliyoruz. Kurallar ihlal edildiğinde, trafikte sıkıntıyla karşılaşıldığında insan nefsine der ki kurallara uymanın tatlı sıkıntısına katlanmadın. Şimdi bu ağır sıkıntıyla karşı karşıya kaldın. Ey nefsim der dille veya halle. İşte şu dünya misafirhanesinde bu misafirhanenin sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın emrettiği kurallar ve sınırlar bizim güvenliğimizi, yol güvenliğimizi sağladığı gibi bizim dünyada da rahat etmemiz o kurallara ve sınırlara riayetle ancak mümkündür. Ahiretteki rahat Cenab-ı Hakk'ın emirlerine riayetle kavuşulacak bir nimet olduğu gibi dünyadaki rahat da yine ahireti hatırlayarak bu misafirhanenin sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın kanunlarına riayet ederek insan dünyada rahatı, hakiki rahatı bulur. Birisi bu. İkincisi insan dünyayı misafirhane gördüğünde dünyaya kalben bağlanmaz. Dünyaya kalben bağlananlar dünyada da çok ağlamışlar. Kalplerini çok incitmişler. Dünyaya kalben bağlananlar bir müddet sonra dünyaya geldiklerine pişman olacak kadar kalbi, ruhi, acı ve sıkıntı içine düşmüşler. İşte dünyanın misafirhane olduğunu fark eden ve misafir gibi yaşayan, misafirhanedeki kaidelere, kanunlara ve sınırlara riayet eden ve misafirhanedeki eşyalara kalben bağlanmayan, misafirhanedeki her şeyden o misafirhanenin sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın emirleri dairesinde istifade eden, dünya misafirhanede istifade ettiği nimetleri gördükçe cenneti hatırlayan, cenneti hatırladıkça cennete hazırlığını arttıran bir insan, bu dünyada da nefsin aradığı, kalbin beklediği rahata kavuşur. Nefsimizi Allah'ın emirlerine riayet konusunda ikna edebilmek için bu dünyada da hakiki rahatın, hakiki emniyetin, hakiki saadetin Allah'ın emirlerine riayetin içinde olduğunu öğrenmeli ve nefsimize bunu anlatmalıyız. Demek ki dünya misafirhanedir. İnsanlar bunu görse de görmese de dünya misafirhanedir. En güzeli bu hakikati görmek. Gündüz güneşin altında gözünü kapatıp da her taraf karanlık diye bağıran bir insan gibi olmamak için her gün ahirete giden yüz binlerce insanın lisan-ı halle kalanlara, ey dünyada kalanlar, ölüm haktır, dünya misafirhanedir, ahireti unutmayınız. Ahireti hatırlayarak dünyada yaşayınız dediklerini gidenlerin kalanlara manen lisan-ı halle böyle ikazda bulunduklarını duyabilmeyi, bu ikazları alabilmeyi, en güzel şekilde değerlendirebilmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Şu dünyada bu dünya misafirhanesini bize hazırlayan, ikram eden, ihsan eden, dünya misafirhanesinin ve her şeyin yegane ve mutlak sahibi olan Cenab-ı Hakk'ı hatırlayarak yaşamaya çalışmaktan hissemizi arttırmasını Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz rahmetinden ümit ediyoruz ve bekliyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.